Çıt çıtlı stres oyuncağı kedicik yapıyoruz. Kulaklarda çok pratik bir dikiş yöntemi göstereceğim. Çok işinize yarayacak kalp projesi çalışacağız farklı boyutlarda. Mutlaka videonun tamamını izleyin. İki ürün arasında neden fark var? Videonun sonunda anlatıyor olacağım. Kullanılan çıt çıtla ilgili yapım aşamaları hızlı ve detaylı videoda bulunuyor. Ölçülerine dikkat edilmesi gereken püf noktaları sizinle paylaşacağım. Hadi gelin yapımına geçelim. Ana renk ipimle sihirli halka yaparak başlıyorum. Sihirli halkanın içerisine 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet sık iğne yapıyorum. Bir üst sıraya hemen birleştiriyorum. Her ilmeğin içerisine 2 tane sık iğne yapıyorum. 6 olan sayımızı 12'ye yükseltiyoruz. Bir üst sırada ilk ilmeğime bir sık iğne, ikinci ilmeğime 2 tane sık iğne çalışıyorum. Bu işlemi 6 defa tekrar ediyorum. Sıra sonunda 18 sık iğneyi buluyorum. Elimdeki parçayı genişletiyorum. 4 ör 1 arttır yapana kadar devam edeceğiz. Toplamda 36 sık iğnemiz olmuş olacak ve 12 sıra boyunca düz öreceğiz. Yani 36 sık iğneyi 12 sıra boyunca düz örelim. Örgüyü bu şekilde ilerlettikten sonra şimdi daraltmaya başlıyorum. Sıra başım 1, 2, 3, 4 örüyorum. Bir tane azaltıyorum. Sıra boyunca 6 kez tekrar ediyorum. Bir üst sıradayım. 1, 2, 3 örüyorum. Bir azaltıyorum. Yine bu işlemi de 6 kez tekrar ediyorum. Şimdi daha fazla daraltmadan gözleri takalım. Şimdi buradan sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 9 ve 10 arasına takacağız. Şöyle 6 milim gözler var. Hemen şuradan ilk göz takımı için yer hazırlıyorum tığımın ucuyla. Şuradan takalım. Arasında 5 sık iğne boşluk bırakacağız. Sayıyorum. 2, 4, 5. Hemen buradan da diğer gözü takacağım. Bakın şimdi bu şekilde ölçtüğümüzde 4 sık iğne görünüyor. Bir tane daha kaydıralım. Bir sık iğne daha uzaklaştırdım. Gözün altında kalacak. Şimdi baktığımda 2, 4, 5. Nasıl takmamız gerekiyor diye soran arkadaşlarım oluyor. Aradaki sık iğneleri bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Hemen kilitlerini de takalım. Şimdi çıt çıtı nasıl takıyorum, nasıl doldurmamız gerekiyor onu görelim. Bu şekilde bir çıt çıtım var. Ölçüsünü de şöyle görelim. 5 santimlik çıt çıt kullanıyorum. Örgünüze göre çıt çıt boyutunu kendiniz belirleyebilirsiniz. Şimdi parçanın dibine bir miktar elyaf yerleştiriyorum. Şöyle bakın sıkıca koyuyorum. Şöyle, hatta birazcık daha ekleyebilirim. Şimdi çıt çıtı tam dibine şöyle bastırarak yerleştiriyorum. Örgüye temas etmesin. Aşağıdan tutuyorum. Ve şimdi sağına ve soluna, arkasına ve önüne elyaf dolduruyorum. Aşırı sıkı bir dolum yapmıyorum. Kontrollü ilerliyorum. Şimdi bu haliyle örmeye devam edelim. Örerken de doldurmayı unutmayalım. 1, 2 örüyorum. Bir tane azaltıyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemi 6 kez tekrar ediyorum. Sırayı tamamladım. Kontrollü ilerleyin. Ördükçe elyaf ekleyebilirsiniz. Tığınızın materyale değmemesine özen gösterin. Aksi takdirde tığınızı zarar verebilir. Bu bilgiyi de hatırlatmak isterim. Şimdi bir örüyorum, bir azaltıyorum. Bir üst sırada da yine işlemi 6 kez tekrar edeceğim. Sonra tamamını azaltacağım ve kapatacağız. Şimdi kulak yapımına geçelim. Kulak için yine aynı renkte ipim var. Sihirli halka içerisine 1, 2, 3, 4 tane
sık iğne oluşturuyorum. Dikiyorum, kapatıyorum. İlk sık iğneden ilmeğimi alıp tığımdakinden geçiriyorum. Bir sonrakinden örmeye başlayacağım. 1, 2 tane aynı yere, bir sonrakine bir sık iğne, bir sonrakine 2 tane aynı yere ve bir sonrakine de bir sık iğne örüyorum. Örgümü şöyle çeviriyorum. Şimdi 6 sık iğnemiz olmuş oldu. Bir üst sırada bir örüyorum, bir tane arttırıyorum. Bir örüyorum, yanındakine bir örüyorum. Bir sonrakinde, yani 2 ördüm, bir tane arttırıyorum. Bir örüyorum. Bir üst sıradayım. Şimdi arttırmaların üzerine birer tane arttırma yapıyorum. Toplamda 10 tane sık iğnemiz olmuş olacak. Ve dikiş için ipimi uzun kesiyorum. Bu parçadan bir tane daha öreceğiz. Şimdi ayak parçasını tamamlayalım. Sihirli halka içerisine ayak için 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet sık iğne çalışıyorum. Bir üst sıradayım. Sayıları takip etmelisiniz. İlk sık iğnenin içerisine bir tane arttırma yapıyorum. Bir yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bir yanındakine bir arttırma yapıyorum. Ve geri kalan 3 tane sık iğneyi her birine bir tane olmak üzere örüyorum. 6 sık iğnemiz vardı. 2, 4, 6, 8 oldu. Bir üst sıradayım. Bir tane örüyorum. Bir yanındakine 2 tane örüyorum. Bir yanındakine bir yanındakine 2 tane örüyorum. Geri kalan sık iğnelere her birine bir tane örerek tamamlıyorum. 2, 4, 6, 8, 10 tane sık iğnemiz olmuş oluyor. Parçam şöyle kıvrıldıysa hemen çeviriyorum, sıkıştırıyorum. Bakın ayak kısmını bu şekilde dikeceğiz. Dikiş kısmını dikkatli izlemenizi öneriyorum. Şimdi yüz işleme detayına geçelim. Biraz renk katalım. 2, 4, dördüncü sıradan şimdi kontrol ediyorum. 2 tane uzun çalışacağım. Şu ikisine çalışabiliriz. Bir tane buraya, bir tane şuraya. Göz kararı yapabilirsiniz bunu. Dilediğiniz yerlerde süsleyebilirsiniz. Şimdi kenarlardaki kısaları çalışalım. 3 sıra boyunca yapmıştık. Kenarlardakini 2 sıra boyunca yapacağım. Birer sık iğne bırakıyorum aralarında. Şöyle alabilirim. Şimdi ipimi bu tarafa geçeceğim. Şöyle bir yerden çıkartıyorum. Bir görüyorum. Gözün şöyle bir sıra altında. Şurası uygun olur. Önden bakıldığında görünmesini istiyorum. 2 sıra boyunca çalışıyorum. 2 sıra ara veriyorum. Diğer tarafa geçiyorum. Aynısını burada da yapıyorum. Ve kahverengi ipimle işlemleri tamamlıyorum. Şimdi burun ve bıyık detaylarını yapalım. İnce bir ip alıyorum, siyah renkli. Şöyle arkadan geliyorum. Gözün hemen altındaki sırada 5 sık iğne bırakmıştık. Ortadaki sık iğnenin şöyle sağından solundan dolanıyorum. 2 tane yeterli. Hemen bir alttaki sık iğnenin boyunca çalışacağım. O yüzden şu alttakinin ortasından geliyorum ki kaymasın. Bakın. Şu şekilde. Şimdi burada da yine ortadan ve hemen iğnemi bu sıranın hizasında arada bir sık iğne bırakarak alıyorum. Bir sık iğne boyunca yana ve şöyle aşağıdan çıkartıyorum iğnemi. Onu da hemen yine bu geldiğimiz noktadan diğer taraftan aynısını çalışmak üzere geçiriyorum. Şimdi gözlere dokunuş yapacağım. O yüzden yukarıya alıyorum. Bakın gözün hemen altında ortadan çıkarttım. Hemen ortadan üstten. Şöyle uzak bir yerden alalım diğer tarafı da çalışmak için. Bakın şöyle yerleştiriyorum. Bu şekilde bir efekt veriyoruz.
Aradaki farkı görebilirsiniz. Şimdi buradan aynısını diğer göze çalışıyorum. Ve tamamlamış olduk. Şimdi parçaların dikişini yapalım. Ardından çok güzel bir kalp tarifi vereceğim. Kulak dikişiyle başlayalım. Şöyle sayıyorum: 2, 4. sıradan 3 sıra boyunca yapacağım. 2, 4 sık iğne aralık bırakıyorum. Şöyle alacağım. Bu sıralar boyunca kulağa dikeceğiz. Bir kulaktan, bir gövdeden alarak dikişini yapacağım. Şimdi şöyle katlıyorum. Aynı yerden yan tarafa geçiriyorum. İlmeklerin şöyle hepsine bakın, 2 burada, 2 burada, iki tarafı katlayarak dikmiş olacağız. Alarak dikişini yapıyorum. Ve sabitliyorum. Diğer kulağı da aynı şekilde dikelim. Şimdi ayakları dikelim. Kulakların ve ayakların içlerine dolum yapmıyoruz. Şöyle konumlandırıyorum. Bakın, azaltma yaptığımız ilk sıra ve ikinci sıra boyunca dikeceğiz. Şöyle koyuyorum. İğneleyerek destek de alabilirsiniz. Bakın, şu yandan hemen çizgiyi yaptığımız sıraya denk geldi. Şöyle alıyorum, bir bacakta bir gövdeden. Burunu yaptığımız sık iğne sırasını bırakıyorum ve buradan dönüyorum. Aşağıdan devam edip dikişi tamamlıyorum. Bu şekilde bir görüntü elde edeceğiz. Diğer bacağı da aynı şekilde dikelim. Sihirli halka içerisine şöyle ipimi kilitliyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. 3 tane üçlü trabzan çalışacağım. Birinci, ikinci ve üçüncü. Şimdi aynı halka içerisinde örmeye devam edeceğiz. İkili trabzanlar yapıyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi bir tane zincir çekiyoruz. Bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Devam ediyorum. İkili trabzanlarla. 1, 2, 3 tane ikili trabzan. Son grubu çalışıyoruz. 3 tane üçlü trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şöyle halkamı çekiyorum, kapatıyorum. Bakın, kalp formumuz oluştu. Hemen şöyle halkanın içinden ilmeğimi tığımdaki ilmekten geçiriyorum ve sıkıştırıyorum. İpimi kısa kesiyorum. Tığımdakini çıkarıyorum ve iplerin uçlarını çekerek yerleştiriyorum. İnce kalınlıkla bir iple ördüm ben. Şimdi iplerin ucunu düğümlüyorum ve sabitliyorum. İğne yardımıyla ipi saklayacağım. Evet, şimdi tamamlamış olduk. Şöyle aradaki farkla ilgili bilgi vermek istiyorum. İkisi de aynı marka pamuklu ipler. Renkleri sadece farklı. Sayılar aynı. Benim elimden çıktı. İkisini de ben ördüm. Ama gördüğünüz gibi boyutlarda farklılıklar var. İp kalınlıklarına göre ürünlerde değişiklik olabiliyor. Bunu da tekrar görmüş olduk. Size de göstermek istedim. Kalple ilgili de minik bir bilgi vermek istiyorum. Size verdiğim tarifteki kalp boyutu
Bu şekilde. Bu kedi için ördüğüm kalp ise teknikleri farklı. Onu da hemen anlatacağım. Bakın bu şekilde farklı boylarda kalple çalışabilirsiniz projelerinizde. Biraz önce verdiğim tarifteki kalbin bir tık küçüğü. Nasıl yaptım? 2 zincir çekerek yükseldim. 3 tane ikili trabzan, 3 tane tekli trabzan, 1 tane zincir, 1 tane ikili trabzan. Sonra tekrar devam ediyorum. 3 tane tekli trabzan, 3 tane ikili trabzan, 2 zincirle birleşiyorum. Ve bu şekilde çok hoş formlu bir kalp elde ediyoruz. Bunu da şimdi bu ürünüme yapıştırıcı yardımıyla sabitleyeceğim. Ve bir çalışmamızın sonuna daha geldik. Projelerin devamı için takipte kalmayı unutmayın. Hoşça kalın.